Hepsi Buradan'ın sunduğu Ne Yapsak'tan merhabalar, iyi bayramlar. Evet, bayram tatili devam ediyor. Yaz tatilinin de bir habercisi aslında bu bayram tatili ve önümüzdeki günlerde Babalar Günü yaklaşıyor. Hem Babalar Günü'ne hem de yaz mevsimine özel kampanyalarla Hepsi Burada da yazı karşılıyor diyebiliriz. Biliyorsunuz Hepsi Buradan'ın Türkiye'nin ilk üyelik bazlı e-ticaret sadakat programı olan Hepsi Burada Premium avantajı var ve Hepsi Burada Premium üyeleri, ki bu yaklaşık 3,7 milyonluk bir aileden bahsediyorum burada, kullanıcısına pek çok avantaj sunuyor. Hem farklı taksit avantajları, hem kolay ulaşılabilirlik, kullanıcı memnuniyetini baz alarak oluşturulan bir sadakat programı bu ve Premium üyeleri, Hepsi Burada Premium üyeleri ücretsiz kargo, her alışverişte %3 kazanç gibi avantajların yanı sıra dijital içerik dünyasından da ayrıcalıklardan faydalanıyor. Biliyorsunuz Blue TV'nin Max'e dönüşmesiyle birlikte kullanıcılar hiçbir ek işlem yapmadan Max'in zengin içeriğine ulaşabiliyorlar. Evet, tüm bu avantajlardan sonra size kalan vakitte de siz bu vakti daha çok kültür sanat faaliyetleriyle de değerlendirebilirsiniz diyebiliriz. Evet, hazır şimdi bayram tatilindeyken ve daha sonrasında ne yapsak diyorsanız, hadi şimdi ajandamızda bir yolculuğa çıkalım. Ne okuyacaksınız, hangi konserlere gideceksiniz, hangi konserler başlıyor, dijital platformda neler var neler yok, daha pek çok sorunuzun cevabını ne yapsak da bulacaksınız. Hadi şimdi konserlerle başlayalım. Evet, bu haftanın aslında kültür sanat dünyasında öne çıkan konserleri, festivalleri hepsini söyleyeceğim ama öncelikle 53. İstanbul Müzik Festivali ile başlamak istiyorum. Çünkü İKSV'nin 53 yıldır düzenlediği İstanbul Müzik Festivali bu yıl 11 Haziran'da başlıyor ve 26 Haziran'a kadar devam edecek ve içerisinde çok güzel konserler var. Daha önceki ajandalarımızda da ilk duyurulduğunda bahsetmiştim ama bu hafta gelin 11'inde başlayacak İstanbul Müzik Festivali'nde neler var neler yok, hemen bu kataloğu birlikte karıştıralım. İstanbul Müzik Festivali'nin bu yılki afişini ben çok sevdim. Çünkü İstanbul'un sembollerinden martılarla oluşturulmuş bir afiş ve hatta Müzik Festivali'nin kitapçığının kapağını da martılar dolduruyor diyebilirim. Evet, açılış konseri Tekfen Filarmoni Orkestrası ve Bulgaristan Ulusal Filarmoni Korosu ile birlikte yapılacak. Atatürk Kültür Merkezi'nde 11 Haziran günü saat 20'de. Ben bu konseri kaçırmayacağım inşallah. Bir aksilik olmazsa mutlaka dinlemek istiyorum. Ve festivalin ikinci günü, yani 12 Haziran'da Cemal Reşit Rey konser salonundayız. Guti Capison ve Alexander Kantarov birlikte sahne alacak İstanbul Müzik Festivali kapsamında. Hemen ardından 13 Haziran'da Zorlu PSM Türksel Platinyum sahnesinde Danstan Tablolar konseri var. Ve 14'ünde Hafta Sonu Klasikleri konseri. O da Yıldız Parkı'nda 14'ünde Cumartesi günü saat 17'de. 15'i Pazar Yoğurtçu Parkı'nda. Bu hafta sonu klasikleri gerçekten çok hoş, çok keyifli oluyor. Hafta sonu parklarda klasik müzik dinlemenin keyfine varmak istiyorsanız 14 Haziran Cumartesi günü Yıldız Parkı saat 17'de, 15 Haziran Pazar günü Yoğurtçu Parkı'nda saat 17'de olacak. Sevdiklerinizle birlikte güzel vakit geçirmek, kahve eşliğinde klasik müzik dinlemek için bence bulunmaz bir fırsat. Ve 14 Haziran akşamı Camerata Salzburg'a sevgili Fazıl Say eşlik edecek. Daha önce konserler açıklandığında Helena Rimaud'un sahne alacağı açıklanmıştı. Fakat sanatçının rahatsızlığı nedeniyle gelemiyor ve 14 Haziran akşamı dediğim gibi sevgili Fazıl Say Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda sahne alacak Camerata Salzburg'la birlikte. Böylece Fazıl Say'ı bu yılda İstanbul Müzik Festivali kapsamında dinlemiş olacağız. Ve bir dünya premieri geliyor ayın 16'sında. 16 Haziran'da Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda saat 20'de bir dünya premieri Valentin Silvestrov konseri olacak İstanbul Müzik Festivali kapsamında. Ve 17 Haziran Pazar akşamı Fransız Sarayı'nda yine bir güzel konser var. Saat 21'de gerçekleşecek bu konser. Duo Cercle Piani
konseri. İnşallah doğru söylemişimdir, doğru telaffuz etmişimdir. Bu da 85 dakika arasız bir konser ve 18'ine bunu da söyleyeyim, sonraki konserleri zaten bir dahaki haftaya devam ederiz. Geneva Camerata Revolta konseri var. O da 18 Haziran'da Zorlu PSM'de gerçekleşecek. Bu da dünya gündeminde olan aslında konserlerden bir tanesi. Özellikle New York Times'da klasik müzik dünyasında oyunun kurallarını tümden değiştirmiş bir proje olarak görülüyormuş. Evet, diğer konserleri de ilerleyen haftalarda söyleyeceğim ama hadi bunu da söyleyeyim çünkü ben bunu çok heyecanla bekliyorum. El Filarmoni Orkestrası Frank Peter Zimmermann'la birlikte 19 Haziran saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda olacak. Kesinlikle kaçırmak istemediğim konserlerden bir tanesi de bu. Evet, 11 Haziran'da başlayıp 26 Haziran'a kadar devam edecek 53. İstanbul Müzik Festivali'nin detaylarını ben bu kadar birazcık değinmeye çalıştım ama gelin şimdi İstanbul Müzik Festivali Direktörü sevgili Efruz Çakırkaya'dan dinleyelim ve İKSV'nin o güzel binasına gidelim. Dediğim gibi İstanbul Müzik Festivali Direktörü sevgili Efruz Çakırkaya ile birlikteyiz ve Efruz bize 53.sü gerçekleşecek İstanbul Müzik Festivali'nin detaylarını anlatacak. Her yıl olduğu gibi bir gelenek tabii. Her müzik festivali öncesi sen bize güzel güzel anlatıyorsun Efruzcuğum. Evet, özlediğimiz o an yine geldi. Evet. Bence İstanbul'un en güzel mevsimi İstanbul Müzik Festivali'nin olduğu günler diye düşünüyorum. Ben her akşam bir yerde bir konser, hepsi çok güzel mekanlarda, çok güzel insanlarla karşılaşıyoruz. Hani dinlemenin Harika ötesinde harika müzisyenlerle topluluklar. karşılaşıyoruz, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz, dinliyoruz. Daha ne olsun? Şimdiden ellerine sağlık. Çok teşekkürler. Tabii bunun arkasında çok büyük bir ekip var biliyorsun. Evet. Hep beraber önümüzdeki birkaç hafta çalışacağız ve harika bir Tabii program siz bunu sunacağız. Ya bir yılda değil bunun hazırlığı. Yok, 2-3 yıl 2-3 öncesinden yıl başlıyor öncesinden başlıyor, değil programlama. mi? Evet. Ve gittikçe tabii katlanarak büyüyor ve bir program ortaya çıkıyor. Öncelikle tabii festival teması seçiliyor. Bu yılın festival teması da sınırların ötesinde oldu. Bunu iki farklı şekilde festival programı içerisinde göreceğiz. Klasik müzik, standart bildiğimiz o alışılagelmiş klasik müzik sunma ve dinleme formatların dışına çıkacağız. Biraz sınırların dışına çıkacağız. Barok dönemden 21. yüzyıla kadar yazılmış farklı eserlerle farklı sanat disiplinleri bir araya gelecek. Bunların arasında işte hip hop dans, crump dans, break dans, tiyatro, görselleme, resim gibi farklı janrlar yer alıyor. Bir diğer anlamda da aslında tam kelime anlamıyla sınırlarımızın ötesine çıkacağız. Yani Türkiye sınırlarının yakın komşularına uzanacağız diyelim. Yunanistan, Bulgaristan, Azerbaycan ve İran'dan sanatçılar, müzisyenler, sazlar, topluluklar gelecek ve bu ülkelerin müzikleriyle bizim müziklerimiz bir araya gelecek. Benim tabii çok heyecanlandığım çok güzel orkestralar ve korolar da geliyor. Onları böyle hani oralara gidip dinlemek her zaman mümkün olmuyor. Ayağımıza geliyor o kadar güzel korolar ve orkestralar. Bu inanılmaz bir şey gerçekten. Bu yılda yine bunu başarıyoruz. Ne kadar güzel, ellerinize sağlık. Kimler geliyor? O büyük orkestraları özellikle önden sormak istiyorum. Tabii, öncelikle açılış konserinde şahane bir koromuz var. Bulgaristan Ulusal Korosu. 2020 yılında Hasan Uçarsu'ya verdiğimiz bir eser siparişinin dünya premierini nihayet bu sene yapacağız. Ve Bulgaristan'dan enfes bir koro geliyor. Koro ve orkestra ile Tekfen Filarmoni Orkestrası'yla ortak verdiğimiz bir eser siparişiydi bu. Coşkulu bir şekilde festivali açıyoruz. Daha sonra Türkiye'de ilk kez konserler verecek NDR El Filarmoni. Hamburg'daki o ikonik El Filarmoni konser salonunun yerleşik orkestrası olan Norddeutsche Rundfunk Orkestrası, çağımızın en önemli keman virtüözlerinden Frank Peter Zimmermann ve olağanüstü bir Chopin yorumcusu olan Rafael Blehaç'la AKM'de olacak ve İstanbullu izleyicilerle ilk kez buluşacak. Avusturyalı prestijli topluluk Camerata Salzburg'da dahi piyanistimiz Fazıl Say'la festivalde yer alacak. Bu konser de yine Atatürk Kültür Merkezi'nde. İsviçreli sıra dışı projeler üreten
çalışırken Cenevre Oda Orkestrası, Geneva Camerata'da isyan dolu bir projeyle Revolta ile festivale konuk oluyor. Bu projenin tabii çok enteresan bir tarafı var aslında. Festival temasına da gönderme yapıyor. Müzisyenler o bildiğimiz alışılagelmiş şekilde sandalyelerinde oturup notaya bakarak çalmayacaklar. Hem çalacaklar hem bir koreografi eşliğinde sahne üzerinde hareket edecekler ve sahnenin üzerinde de Los Angeles banliyölerinde doğmuş bir hip hop türü olan krump dans icra edilecek. Yani müzisyenler hem çalacak hem oynayacak hem dansçılar sahnede olacak. Böyle çok enteresan bir iş var festival programında bu sene. Evet. Festival gerçekten de sınırların ötesine geçiyor. Bu anlattıklarından bunu görmek, hissetmek çok mümkün. Farklı sanat dalları dedim, mesela dansı görüyoruz. Dans bol bol var. Evet. Danstan Tablolar projesi Cemal Reşitre'yi konser salonunda sunacağımız işte de Alexander Gadzhiev, Mussorgsky'nin Bir Sergiden Tablolar eserini çalarken Amigo lakaplı Kadir Memiş, ki kendisi Berlin'de çok önemli bir sokak dans topluluğu, hip hop dans topluluğu olan Flying Steps'in de kurucularından biri, improvize bir şekilde hip hop ve break dans yapacak sahnede. Caravaggio ve Monteverdi projesine de hemen gelmek istiyorum. Orada da çünkü farklı pek çok sanat dalı aslında bir araya geliyor. İtalyan topluluk La Veneziana, Monteverdi ve çağdaşı olan bestecilerin eserlerini seslendirirken bir tiyatro topluluğu, Teatri 35 üyeleri, ki onlar da İtalya'dan geliyorlar, Caravaggio'nun tablolarını canlandıracaklar. Yani etraflarında böyle çeşitli objeler, kumaş parçaları, aksesuarlar olacak. Bir eser seslendirilirken önce o aksesuarlarla kendilerine bir kostüm yaratacaklar ve sahnede Caravaggio'nun bir tablosunu göreceğiz. O eser bitecek, ikinci eser başladığında üstlerindeki kostümleri çıkaracaklar, başka bir şekle bürünecekler ve bir başka tabloyu sahnede göreceğiz. Böylece oyunculuk, tiyatro ve müzik aynı anda bir konserde izleyicilerle buluşmuş olacak. İstanbul Müzik Festivali'nden sonra gelin şimdi İzmir'e gidelim. İzmir'e, Urla'ya, Avlu Urla'ya gidelim hatta. Bayram boyunca Avlu Urla'da güzel konserler var. Sevgili İzmirli hemşehrilerim, 6 Haziran'da Midas, 7 Haziran'da Hakan Hepçan, 8 Haziran'da Murat Meriç ve 9 Haziran'da Berkan Yeniçeri ve Tezgah sahne alacak. Bayram boyunca bayramın tadını çıkarmak için, üstelik Urla gibi güzel bir yerde ve artık Urla'nın kültür sanat hayatının önemli bir parçası olan Avlu Urla'da bu konserleri dinlemek bence çok iyi fikir. Kaçmaz. Gırnata sever misiniz? Ben çok severim. Tabii ki benim gibi kökleri Balkanlara dayanan kim sevmez değil mi gırnatayı? Ve Ramazan Sesler Jazz Quartet Babadan Oğula Bir Gırnata Efsanesi konseptiyle 12 Haziran'da Bova sahnede olacak. 3 kuşaklık bir müzik geleneği, klarnetin büyüleyici sesi ve cazın eşsiz tınıları buluşuyor diye basın bültenine yazmışlar. 12 Haziran Perşembe saat 21.30'da Bova sahnede Ramazan Sesler sizi bekliyor. Gazinoya gitmeyi sever misiniz diyeceğim şimdi de. Seviyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Kim sevmez? Çünkü o eski günlerdeki, yani daha doğrusu o eski günlere duyduğumuz özlemin bir parçası da galiba gazinolarla ilgili diye düşünüyorum. Çünkü ben İzmir Fuarı'ndaki gazinoları hatırlıyorum en çok. Orada büyüdüğüm için ve herkes bir şekilde İzmir'de fuar olduğu zaman gazinoya gider, müzik dinler, yemeğini yer, eğlenir. Dolayısıyla gazinolar farklı kültürden insanların da, farklı ekonomik seviyelerden gelen insanların da buluştuğu yerlerdi. Yani öyle çok para harcanan, hani şimdi bir yere gidiyorsunuz ve neredeyse bir servet bırakıyorsunuz ama eskiden öyle değildi. En azından İzmir'de öyle değildi. Ben onu hatırlıyorum. İzmir Fuarı'nda gazinolara gitmeyi ben küçükken çok severdim ve kimleri dinlemedim ki İzmir Fuarı'ndaki o gazinolarda. Ama bu gazino öyle gazino değil. Ne demek istediğimi aslında anladınız. Çünkü Ata Demirer Gazinosu'ndan bahsediyorum. Ata Demirer Gazinosu 2 yaz turnesine çıkıyor ve BKM organizasyonuyla bakın bu yaz Ata Demirer Gazinosu'yla nerelere gidiyor? 16 Temmuz'da, ya Temmuz'a daha var şimdi mi bunu söylüyorsunuz diyeceksiniz ama biletleri satışa çıktı. O yüzden söylemek istiyorum. 16 Temmuz'da Antalya Açık Hava Tiyatrosu'nda, 19 Temmuz'da Altınoluk Açık Hava Tiyatrosu'nda, 21 Temmuz'da Bodrum Antik Tiyatro'da, 24 Temmuz'da İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda, 26 Temmuz'da Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda, 30 Temmuz'da Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda ve 1 Ağustos'ta Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda olacak.
Atademirer Gazinosu 2 yaz turnesiyle. Ve şimdi hadi Ankara'ya gidelim. Ankara'da CSO Ada Ankara'ya gidelim. Çünkü Ankara'nın kültür sanat gündemi de CSO Ada Ankara'da dönüyor desek yanlış olmaz büyük ihtimalle. Ankara'yı çok yakından tanımıyorum ama gelen haberler ve oraya gittiğimde de gördüğüm kadarıyla CSO Ada Ankara, Ankara'nın önemli bir kültür sanat merkezi. Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu Genç Avaz özel konseriyle 12 Haziran'da saat 20'de Bankart Mavi Salon'da olacak. 14 Haziran'da ise CSO Ada Ankara'da Yaratıcı Drama Atölyesi var. Saat 13'te ve 15'te Fuaye'de 6-7 yaş grupları saat 13'te, 8-9 yaş grupları ise saat 15'te. Kontenjan sınırlı, o yüzden bir an önce başvurursanız bence yer bulursunuz. Şairlerin şarkıları. Çok özel bir konser olduğunu düşündüm bunu okuduğumda. 15 Haziran saat 19'da Bankart Mavi Salon'da gerçekleşecek. Şiirleriyle Türk Edebiyatı'nın altın sayfalarına adını yazdırmış büyük şairlerimizin dizeleri, usta bestecilerin melodileriyle yeniden hayat buluyormuş. Bence Ankaralılar bu konserde kaçmaz. Çok merak ettim doğrusu. Ve 15 Haziran'da da saat 13'te ve 15'te ukulele ile masal anlatıcılığı atölyesi var. Bence masal anlatıcılığı atölyesi tek başına da çok güzel ama bir de ukulele eklenmiş buna. Merak ettim doğrusu. 6-7 yaş grubu saat 13'te, 8-9 yaş grubu ise saat 15'te bu atölyeden faydalanabilecek. Şimdi bahsetmek istediğim festival yine ülkemizin özel festivallerinden bir tanesi. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali ve 5. yılını bu yıl gerçekleştirecek. 4-18 Eylül tarihleri arasında. Şimdiden bunu duyurmak istedim. Çünkü hem meraklısı çok Oda Müziği Festivali'nin hem de Masterclass için başvurular 11 Temmuz'a kadar devam edecek. Geçenlerde Cemal Reşit Konser Salonu'nun kapanış konserine gittiğimde bu festivalinde hem sanat yönetmeni, bence her şeyi tamamen bu festivali Nil Kocamangil organize ediyor. Nil bunun için çok büyük bir emek veriyor. 5. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'ne de yine aynı şekilde bütün bir yıl boyunca çalıştı. Ve bu festivalin hem kurucusu hem de genel sanat yönetmeni. O bahsetti bana geçen gün CRR'de konser çıkışında. Eylül'de gerçekleşecek. Mutlaka gelmenizi istiyorum. Eylül'de kimseye söz vermeyin diye. Ama Masterclass başvurularının devam ettiğini duyurmak istiyorum ben de. Eğer Masterclass'lara başvurmak istiyorsanız takip edin. Bu festivalin sosyal medya adreslerinde de gerekli açıklamayı, nereye başvuracağınızı bulabilirsiniz. Çünkü çok uzun bir şey var. ibb.gov.tr Kültür-5. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali Mastercard programları gibi bir adresten başvuruluyor. Ama kolayca bulabilirsiniz zaten bunu da. Dolu dolu bir festival. İleriki haftalarda günler yaklaşıyorken mutlaka içeriğine bakarız. Ama şimdilik Masterclass'ların 11 Temmuz'a kadar, Masterclass başvurularının 11 Temmuz'a kadar devam ettiğini de buradan duyurmuş olalım. Ve bir konserde Buray severlere geliyor. Buray 20 Haziran'da saat 21'de BTC Türk Vadi Açık Hava sahnesinde olacak. Biliyorsunuz Buray'ın bu hafta Buzlu Cam isimli bir de yeni şarkısı yayınlandı. Tüm dijital platformlarda güzel de bir klibi var. Burayı yeni şarkısıyla birlikte dinlemek istiyorsanız 20 Haziran BTC Türk Vadi Açık Hava sahnesinde saat 21'de dinleyebilirsiniz. Evet, şimdi sıra geldi sinemalara. Beyaz perdede, daha doğrusu sinemalarımızda, sinema salonlarımızda neler var? Vizyona hangi filmler giriyor bu hafta? Gelin önce onlara bakalım. Bu arada ne kadar çok korku filmi ve gerilim filmi giriyor vizyona. Bunları her hafta böyle söylerken fark ediyorum. Yani kendim böyle bir şey izlemek istediğimde hani ben çok sevmem korku ve gerilim. Çünkü yeteri kadar korku ve gerilim içinde yaşadığımızı düşünüyorum. O yüzden de yani sinemada biraz izlemekten endişe ediyorum. Uzun zamandır da izlemedim bu arada korku filmi. Ama meraklısı çok tabii ki ve iş yapan da bir janra. Dolayısıyla bu da beni bir taraftan da sevindiriyor. Çünkü demek ki sinemalara seyirci çekiyor. Daha çok olsun, daha çok seyirci gitsin ve sinemalarımızda yaşasın. Çünkü hafta sonları, özellikle bu hafta sonu Didem çocuklarla birlikte sinemadaydı. Bayağı salonlar doluymuş. Çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. Onların beğendiği birkaç film çünkü vizyonda. O yüzden sinema salonları hafta sonu cıvıl cıvılmış. Çok sevindim doğrusu. Neyse, bu hafta neler vizyonda? Bir korku filmi yine. Siccin 8
8.'si oldukça sevilmiş demek ki vizyonda. Aşkın Yüzü yine bu hafta vizyona giren filmler arasında. Helin Kandemir, Onur Seyit Yaran ve Işıknaz Özetgü başrollerinde yer alıyor. Bu gençlerin seveceği bir film büyük ihtimalle. Zaten özellikle son zamanlarda Helin Kandemir öne çıkan oyunculardan bir tanesi. Özellikle İstanbul Ansiklopedisi ve Şakir Paşa konağında oynadığı rollerle öne çıktı Helin ve Aşkın Yüzü de bu hafta vizyona giriyor. Diğer bir film vizyona giren Balerina. Aksiyon ve gerilim filmi bu. Aksiyon ve gerilim bence o güzel. İzlenir yani. Ve Hep Yek Loto vizyona giriyor. Tornado, Köpekler Kurtlara Karşı. Köpekler Kurtlara Karşı macera, animasyon ve komedi. Tam çocuklara göre bir film. Onların sevdiği filmlerden bir tanesi. Bence merakla da bekledikleri filmlerden bir tanesi olsa gerek. Ve Restart bu hafta vizyona giren filmlerden biri. Elinin Canavar Takımı yine bu hafta vizyonda. Bu hafta vizyona giren filmler de böyle. Sinemalarımızla devam edelim. Şimdi Beyoğlu'na gidelim, İstiklal Caddesi'ne ve Beyoğlu Sineması'na doğru yola çıkalım istiyorum. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyoğlu Sineması'nda Haziran ayı programları kapsamında bakın neler var. Ayın yönetmeni Ümit Ünal, sinema seminerleri var, çocuk matinesi, kadınlardan kısalar, yakın dönem bağımsızlar gibi çeşitli konseptlerde farklı filmler izleyebileceğiz Beyoğlu Sineması'nda. Ayın yönetmeni Ümit Ünal seçkisinde bakın hangi filmler var. Evcilik, Dokuz, Sofra Sırları ve Nar filmleri sinema severlerle buluşacak. Çocuklar matinesinde ise Ayı Kardeşler, Zaman Yolculuğu, Hadi Gidelim, Süper Ajan Bernard, Görev Mars ve Krodlar minik sinema severlerle buluşuyor. Sinema seminerleri, Berlinale kısaları, Türkiye özel gösterimi, meraklısına sinema sohbetleri, yakın dönem bağımsızlar, uzak olmayan geçmişten seçkisi, sinemanın şairleri, şiir gibi filmler, kadınlardan kısalar, salı belgeselleri gibi pek çok başlık var. Tüm bu filmlerle ilgili açıklamaları da zaten sosyal medya hesaplarında bulabilirsiniz. Bunların hepsini tek tek söylemeye kalksam program bitecek. Ama güzel filmler ve güzel seçkiler var diyebilirim. Ellerine sağlık bu seçkiyi yapanların. Bir Beyaz Perde'de Sakıp Sabancı Müzesi'nde Fıstıklı Teras'ta kuruluyor. Gerçekten Fıstıklı Teras bence dünyanın en güzel sahnelerinden bir tanesi. Orada beyaz perde, açık havaya beyaz perde kurulup film izlemek de ayrı bir keyif bence. Boğaz manzarası eşliğinde bu açık hava sineması 12-22 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek müzede suare ve Sabancı Vakfı'nın katkılarıyla başka sinema işbirliğiyle düzenleniyor. Müzede suare başka biçimler, tanıdık haller temasıyla Türkiye ve dünyada vizyon öncesi ilk gösterimlerinin yanı sıra film ekiplerinin katılımıyla gerçekleşecek söyleşiler olacak. Dünya sinemasının ödüllü yapımları ve bağımsız filmleri kapsayan geniş bir de seçkisi var Sakıp Sabancı Müzesi'ndeki Müzede Suare etkinliğinde. Şimdiden yerinize ayırtmak istiyorsanız, çünkü müzede Fıstıklı Teras'ta böyle bir beyaz perde kurulunca takipçisi de meraklısı da çok oluyor. Şimdiden bilet almak isterseniz Sakıp Sabancı Müzesi'nin sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden gerekli bilgiye de ulaşabilirsiniz. Ve buradan da şimdi ne izleseye geçelim istiyorum. Tüm bu söylediklerim sinemada beyaz perdede izlenecek filmlerdi. Gelin şimdi evde kocaman ekranlarınızda ya da küçük ekranlarınızda elinizin altında hangi filmler var, ne izlesek diyorsanız şimdi gelin onlara da bir bakalım. Ne izlesek de seçtiğim filmlerden ikisi sevgili Ferzan Özpetek'e ait. Çünkü Ferzan Özpetek geçtiğimiz hafta biliyorsunuz uzun zamandır İtalya'da yaşıyor. İtalya'nın en prestijli isimleriyle markalarının bir araya geldiği Alta Gamma Vakfı tarafından fahri üyelikle onurlandırıldı. 1992 yılında kurulan Alta Gamma Vakfı, dünya çapında İtalyan tarzının önemli elçilerini, üst düzey İtalyan kültürel ve yaratıcı markalarını bir araya getiren, yaratıcı isimlerini bir araya getiren bir vakıf ve fahri üyelikte önemli bir onurlandırma diyebiliriz. Ve buradan yola çıkarak da dijital platformlarda Ferzan Özpetek filmleri önermek istiyorum. Ve onlardan bir tanesi Netflix'te Nuovo Olimpo 2023 yapımı bu film. Ferzan Özpetek imzalı. Ferzan Özpetek'in kendi tecrübelerinden, kendi deneyimlerinden yola çıkarak hayatın tüm zorluklarına ve akışına rağmen hiç bitmeyen bir aşkı anlattığı filmi.
Onun dışında bir de İstanbul Kırmızısı'nı önermek istiyorum. İstanbul Kırmızısı da İstanbul'da çektiği ve İstanbul'un aslında bütün güzelliklerini de bir taraftan, hatta bütün bence sihirli taraflarını, gizemli taraflarını da gördüğümüz, bize anlatan, bize gösteren bence çok önemli filmlerinden bir tanesi. Benim de çok sevdiğim bir filmi. İstanbul Kırmızısı nerede? Prime Video'da izlenebilir. Max'te ne izlesek diyorsanız, Max'te bu haftanın gündemi ve önümüzdeki haftaların gündemi de olmaya bence devam edecek. And Just Like That'in 3. sezonu gösterime girdi. Ben de geçen hafta tüm bu röportajlar için, Sarah Jessica Parker ve diğer oyuncularla röportajlar için Paris'teydim. Geçen haftalarda bir sürprizimiz olacağını söylemiştim zaten. Evet, o sürpriz Sarah Jessica Parker ve diğer oyuncularla yapacağım röportajlardı. Geçen hafta Paris'te bu röportajları yaptığım filmin galasına da katıldım ve And Just Like That'te gösterime girdi. Şimdi izleyebilirsiniz. Pazartesi günü de 3. sezonunun röportajları Aysun Öz'le Başka Şeyler'de olacak. Hem film kaçmaz, daha doğrusu hem bu dizinin 3. sezonu kaçmaz, çok eğlenceli, hem de bence bu röportajlar kaçmaz diyorum ve bu hafta tabii ki Max'ten bu özel yapımı önermek istiyorum. Ama bununla ilgili olarak da tabii ki bu dizi Sex and the City'nin devamı olduğu için Sex and the City'yi izlemediyseniz, zannetmiyorum izlemediğinizi ama ya da hatırlamak istiyorsanız, ki böyle çok iyi geliyor, çıtır çıtır üst üste izliyorsunuz ve oldukça da eğlenceli hatırlarsınız. Onun da tüm sezonları Max'te yayında. Ve Mubi. Mubi'de neler var? Haziran seçkisinde şunlar ön plana çıkıyor diye zaten bir basın bülteni geldi. Hemen ondan öne çıkanları da sizinle paylaşmak istiyorum. David Lynch ve Mark Frost'un efsanevi dizisi Twin Peaks ve 2017 tarihli devamı Twin Peaks A Limited Event Series, Hikmet Kerem Özcan'ın Taşra'da hırs ve saplantıyı merkezine aldığı filmi, çıkış filmi Hakkı, Umut Şilan Oğurlu'nun dikkat çeken ödüllü kısa filmi Dilan hakkında konuşmalıyız. Andreas Malm'ın aynı adlı tartışmalı kitabından esinlenen gerilim yüklü ekolojik öykü Bir Boru Hattı Nasıl Patlatılır ve Koji Yakuzo ile Masaharu Fukuyama'nın başrollerini paylaştığı, Son Cinayet'in de aralarında olduğu 3 Hirokazu Koreeda filmi ve daha pek çok dikkat çekici yapım Mubi'nin Haziran seçkisinde yer alıyor. Bu arada Hirokazu Koreeda filmleri gerçekten dikkat çeken filmler arasında. Son Cinayet'i ben de merak ettim, izlememiştim doğrusu ve daha pek çok yapımda Mubi'de Haziran ayında vizyona, daha doğrusu gösterime giriyor. Evet, gelelim tiyatrolarımıza. Tiyatrolarımızın pek çoğu perdeyi kapattı, yani bu sezonu bitirdiler ama turneye çıkmaya hazırlananlar var tabii ki. Bu söyleyeceğim son kez oynanacak bu oyun. Hala izlemediyseniz bence son fırsat sevgili İstanbullular. Şener Şen'in başrolünde oynadığı Zengin Mutfağı'ndan bahsediyorum. Dastas'ın prodüksiyonu, uzun zamandır Dastas'ta oynayan Dastas'ın prodüksiyonu Zengin Mutfağı 10 Haziran'da saat 21'de Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda son kez perdelerini açacak. Zengin Mutfağı bence kaçmaz. Şener Şen'i Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda bir açık hava oyununda son kez izlemek herkese nasip olmaz. Bence bu oyunu ne yapın edin mutlaka izleyin. Ve diğer oyunlarımıza gelecek olursak, şu anda devam eden, Haziran olmasına rağmen devam eden oyunlarda Alan Kadıköy'e bakalım. Kadıköy'e geçelim, Karşıyaka'ya. 10 Haziran Salı Old Falls saat 20.30'da, 11 Haziran Çarşamba yine Old Falls 20.30'da, 12 Haziran Perşembe 20.30'da Misket var, 13 Haziran Cuma 20.30'da Dublörün Dilenması var, 14 Haziran Cumartesi günü Uykusuz Bir Rüya Salim var, 15 Haziran Pazar günü ise saat 16'da ve 20.30'da Herkes Kocama Benziyor oyunu var. Herkes Kocama Benziyor oyunu iddialı oyunlardan bir tanesi. Tüm diğer oyunlar gibi, ama onu özellikle izlediğim için kaçırmayın derim. Hatta Herkes Kocama Benziyor oyunu 30 Mayıs Cuma günü saat 20.30'da Antakya'da oynadı.
Antakya Yeniden İnisiyatifi'nin organizasyonuyla sevgili Pınar Güntürk'ün Herkes Kocama Benziyor oyununu geçen hafta The Museum Hotel Antakya'da oynadı. Antakya'da depremzedelerin de yanında olan Herkes Kocama Benziyor oyunu hazır 15 Haziran Pazar günü hem saat 16'da hem de saat 20.30'da Alan Kadıköy'de oynuyorken bence bu fırsatı kaçırmayalım. Evet, bu hafta sergilerde, yani sergilere gelecek olursak bu hafta sergilerde enteresan bir sergi önermek istiyorum. Tuğberk Selçuk ve Glam Stüdyo'nun birlikte hayata geçirdiği Pubby's Garage, klasikle modernin zarafetle başkaldırının, geçmişin estetiğiyle bugünün dilinin çarpıcı bir kesişimi olarak ifade edilmiş. Enteresan olan noktalarından bir tanesi de bir otomobil galerisinin geçici bir sergi alanına dönüştürmesiyle tüm bu zıtlıkları, iki ucu birleştirmeye çalışan bir sergi. Nerede? 29 Mayıs'ta açıldı, 22 Haziran'a kadar devam edecek. Bu sergi Ars Garaj'da gerçekleşecek. 22 Haziran'a kadar ben de fırsat bulursam görmek istiyorum. Dediğim gibi enteresan geldi doğrusu içerisindeki bilgiler. Onun dışında şimdi müzelerimize bakalım. Başka müzelerimizde sergi konseptinde gerçekleşen biliyorsunuz pek çok atölye çalışması da var. Diğer bir sergi haberi de İstanbul Modern'den. İstanbul Modern'de yeni bir sergi açılıyor. 13 Haziran'da Ali Kazma sergisi Aklın Manzaraları. 13 Haziran'da hatta 12'sinde ön gösterime ben de gideceğim. Bir ön gösterim daveti var. Merak ediyorum doğrusu Ali Kazma'nın manzaraları işini. Dediğim gibi 12 Haziran'daki ön gösterimden sonra zaten konuşuruz tekrar ayrıntıları. 14'ünde üyelere özel Ömer Uluç Ufuk Çizgisinden Öteye sergisinin bir sergi turu var. Yine 14'ünde Ali Kazma Aklın Manzaraları sergisi etkinliği kapsamında Ali Kazma ve Alberto Menguel'le bir söyleşi olacak saat 15'te. 17 Haziran'da Genç Salı sohbetlerinde saat 13.30'da Özgür Mumcu var. 18 Haziran'da saat 19'da Sinefil üyelerine özel film gösterimi Histeri olacak. Ve sizin perşembenizde sanatçı buluşmalarında Nergiz Yeşil ile bir söyleşi, sanatta biyolojik materyal kullanımı üzerine bir söyleşi saat 13 ile 14.30 arasında ve 20'sinde 20 Haziran Cuma günü Mastercard'la Uzun Cuma, biliyorsunuz her Cuma Mastercard'la bir Uzun Cuma konsepti gerçekleşiyor. Hep Cats İstanbul'la Solo Jazz Dans Atölyesi gerçekleşecek saat 19'da İstanbul Modern'de. Ve bu haftalıkta Hepsi Burada'nın sunduğu Ne Yapsak'tan bu kadar. Bu haftalık böyle bir seçki hazırladık. Önümüzdeki hafta yeni seçkilerde, yeni ajanda programımızda Ne Yapsak'ta buluşmak üzere. Siz de abone olmayı, yorum yapmayı, önerilerinizi yazmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. İyi bayramlar.